Moral Prodüksiyon sunar. Çanakkale Zaferi. Kınalı Kuzular. Çanakkale bir ölüm kalım savaşıdır. Çelikten bir saldırıya karşı etten ve kemikten bir savunmadır. Ülkenin her köyünden, her dağ başından kopup gelen ana kuzularının arslanlaştığı yerin adıdır Çanakkale. ...20. yüzyıl Osmanlı'nın iyice kuşatıldığı asırların sonuncusudur. Önce Trablusgarp Savaşı, daha sonra da Balkan Savaşları devleti iyice yıpratmıştı. Batılı büyük devletlerse çoktan hasta adam dedikleri Osmanlı'nın ölümünü dört gözle bekliyorlardı. Düşmanlarımızın şark meselesi dedikleri Osmanlı'yı tarih sahnesinden silme işi kolay görünüyordu. Üstelik devletin başında Sultan II. Abdülhamit Han gibi bir diplomasi dehası da yoktu. ...1914 yılının Temmuz'unda seferberlik ilan edildi. Bu ilan, eli silah tutan herkesin askere alınması demekti. Osmanlı, bütün varlığıyla bir ölüm kalım mücadelesine hazırlanıyordu. Bu azim, bu heyecan bütün bir milleti sarmıştı. Herkes yaralı bir arslan gibi son bir kükreyişin özlemindeydi. Neden Çanakkale'ydi? İşte bu soruyu İngiliz başkomutan şöyle açıklıyordu. Çağımızın ekonomik zaferinin birinci şartı İstanbul'u almaktır. Her ne pahasına olursa olsun alacağız. Ümit ediyorum ki geleceğin harp okulu öğrencileri büyük bir imparatorluğu harakiri yapmaya mecbur bırakmak için neden bu kıraç, beş para etmez kayalıkların eteklerinde sıkıştığımızı değerlendirecektir. Bu kayalıklar Osmanlı Sultanı'nın kara kalbine hançerin saplanacağı en ideal yerdir. Yalnız hançer henüz elini deldi ve yarasından yeni yeni kan akmaya başladı. Her gün ölümden kurtulmak için çırpınıyor. 1 metre ilerleyemesek dahi halifenin canını alıncaya kadar kanı bu kaba akıtılacaktır. Churchill, Şubat sonunda kabine toplantısında şöyle konuşuyordu. Ekselanslar, herhalde artık bir tereddüdünüz kalmamıştır. Sizlere bir elimizi bağlasalar, tek elimizle boğaz engelini aşacağımızı söylememiş miydim? İşte donanmamızın muhteşem zaferi. Boğazın girişindeki 4 tabya berhava edilmiştir. Evet, bu cephe fevkalade isabetle açılmıştır. Almanlar karşısında ağır yenilgiye uğrayan Rusya'ya yardım edeceğiz, kadavralaşmış Osmanlı Devleti ortadan kalkacak. Yenilmez donanmamız Çanakkale Boğazı'nı aşınca muzaffer ordumuz İstanbul'a girmeden orada isyan patlayacaktır. Osmanlı'nın başkentinde yaşayan ve sayıları hiç de azımsanmayacak kadar çok olan Hristiyanlar ve Levantenler kurdukları komitelerle yapacakları şenliklerin şu anda provasını yapmaktadırlar. Batıdaki bu kin ve nefret duygularına karşılık Anadolu topraklarında bir seher vakti sessizliği ve huzuru vardı. Yüz binlerce ana kuzusu kendilerine iftiharla bakan annelerinin karşısındaydı. Ve yüz binlerce anne bir zamanlar şefkatle okşadıkları alınların ortasına
önce bir buse, sonra da yüreklerini koyarak. Evet, alınlarına yüreklerini koyarak. Çünkü o alınların çatına bir kurşun yaklaşırsa, önce anne yüreğine saplanacaktı. Bu düşüncelerle evlatlarını cepheye uğurluyordu anneler. Bu ana kuzularından biri de Yozgatlı Hasan'dır. Annesi Hasan'ın saçlarını kınalayıp öyle uğurlar cepheye. Hadi yavrum, köyüne, nişanlına veda et. Sabanını, tarlanı, her şeyini feda et. O silaha sarıl ki, böyle günde bir erkek bir dualı demirden başka bir şey kullanmaz. Bunu tutan bir bilek, köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi oğlum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Hasan'ın kınalı saçlarını gören komutanı yanına çağırır ve "Bir erkek saçını kınalar mı?" diye sorar. Hasan mahcup olur. Çünkü kınanın sebebini bilemez. Hemen tıbbiyeden bir arkadaşına annesine göndermek üzere mektup yazdırır. Mektubunda Hasan şöyle der: Anacığım, kardeşlerimi askere gönderirken başına kına koyma. Zabit efendi bana sordu, cevap veremedim. Kardeşlerim de cevap veremeyip mahcup olmasınlar. Mektubu alan annesi cevabi bir mektup yollar oğluna. Ana yüreğinin sıcaklığını yansıtan mektupta annesi şöyle der: Ey oğlum, gözümün nuru Hasan'ım. Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anansam, beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Allah bu vatan için seni yaşattı. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Zabit efendiye söyle, biz kurbanlık koçları kınalar, öyle kurban ederiz. Sen 4 kardeşin arasında kurbansın. Sen İsmail'sin. Sen orada şehit olacaksın inşallah. Kurbanlık koçlar nasıl kınalanırsa ben de senin saçını öyle kınaladım. Allah seni peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anıyor. Gözlerinden öperim. Anan Hatice. Hasan şehadet makamıyla şereflenir. Arkadaşları Hasan'ın cebinde mektubu bulurlar. Komutanına saçlarının niçin kınalandığını söylememiştir ama mektubun üzerine yine arkadaşına şu notu düşürmüştür: Anam yakmış kınayı aday diye. Ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye. Kumandanım, ben İsmail doğmuşum.
Anadolu fakirdi. Yoksulluk had safhadaydı. Bu hal Çanakkale'ye akan ve orada küçük bir Anadolu oluşturan Osmanlı ordusunun ortak özelliğiydi. Yokluk her tarafta kendini hissettiriyordu. Elde tel engeli yapacak dikenli tel, sığınak yapacak kereste yoktu. Bu nedenle yıkılan evlerden veya terk edilen köylerdeki evlerden sağlanan kerestelerle sığınak yapılıyor, bahçe çitlerinden sağlanan tellerle tel engeli yapılmaya çalışılıyordu. Eldeki tahkimat malzemesi de yeterli olmadığından köylülerden veya dükkanlardan sağlanan kazma ve kürekler kullanılıyordu. Bu durum yardım istenilecek durumdu. Ama böyle bir zamanda, böyle zor bir zamanda Osmanlı ordusu kimden yardım isteyecekti? Ordunun nazı kime geçiyordu? 1. Tabur Kumandanı Binbaşı Lütfi Bey kimden destek alacağını biliyordu. Ve onun şu seslenişi askerin yüreğini titretiyor, her ağızdan yükselerek dalga dalga yayılıyordu. Yetiş ya Muhammed! Yetiş ya Muhammed! Yetiş ya Muhammed! Kitabın gidiyor! Tarih 1915. Yer Medine-i Münevvere. Hindistan ulemasından bir zat Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde ağlıyor. Saatlerce ağlıyor. Onu bu halde gören Peygamber Efendimizin türbedarı yaklaşıyor ve böyle bir mekanda, kalplerin bayram yaptığı böyle bir makamda niçin ağladığını soruyor. O zat Medine-i Münevvere'ye gelene kadar Allah Resulü ile mana aleminde her zaman görüşebildiğini söylüyor. Ve diyor ki Medine'ye geldiğimden beri Resulullah'la görüşemiyorum. Acaba ne hata yaptım ki kalp gözüm onu görmüyordu? Ya ben bir hata yaptım ya da Resulullah şu anda makamında değil. Peygamber türbedarı şaşırıyor ve başka bir şey söylemiyor. Türbedar aynı gece Allah Resulü'nü rüyada görüyor. O anda Hindistan ulemasından olan o zatın söyledikleri aklına geliyor. Fakat edebinden dolayı soramıyor. Ama Allah Resulü türbedarına şöyle buyuruyor. Evet, hissedilen doğrudur. Ben şimdi Medine'mde değilim. Çanakkale'deyim. Çok zor durumda bulunan asker evlatlarımı yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Şimdi onlara yardım ediyorum. Ve yeşil kuşlar uçuşur Çanakkale vadilerinde. Ve rüzgar harp durumuna geçer en tepede. Bulutlar ulvi bir sevkiyattadır. Devrin süper devletlerine karşı en zayıf halleriyle Mehmetler, en fakir görünümleriyle Mehmetler, taşıdıkları isme yakışır bir tevekkülle dimdik ayaktadırlar. Ve bu Mehmetlerin arkasına o ismin hatırını bilenler geçer, teker teker. Mehmetlerin ardında koca bir kainat en üst düzeyde savaş alarmına geçmiştir.
gece karanlığıyla Çanakkale'yi abluka altına alırken Nusret Mayın gemisi yavaşça süzülür Çanakkale sularında. Müstahkem mevki kumandanı Cevat Bey rüyasında gördüğü Allah Resulü'nün talimatıyla Osmanlı ordusunun elinde kalan son 26 mayını sahile paralel olarak döşer. Çanakkale güneşin doğuşunu beklemektedir. Düşman donanması nihayet bütün gücüyle ve olanca gururuyla Çanakkale Boğazı'na girdi. Tarih 18 Mart 1915. Saat 10:30. ...18 büyük savaş gemisiyle... ...sayısız destek gemisinden ibaret ihtişamlı, gururlu... ...azametli ve yenilmez görünen armada... ...Çanakkale önlerine yürürken... Churchill de İngiltere Başbakanına şu müjdeyi veriyordu. Başbakanım, müttefik donanmasının büyük ve tarihi görevi bu sabah başladı. Majestelerinin donanması zafere gidiyor. ...11.30'da Çanakkale şehrinin iki yanındaki tabyalarımız... Queen Elizabeth tarafından bombalanmaya başlandı. Birçok topumuz bu atışlarla tahrip oldu, bir kısmı da toprak altında kaldı. Tabya ve karargahlar arasındaki telefon irtibatı koptu. Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Topçularımız başlangıçta ateşe karşılık verdiler. İlk atışlardan sonra ateşi kesip Allah'a tevekkül ve teslimiyet içinde beklemeye başladılar. Çünkü atışları kısa düşmüş, hedefine varamamıştı. O kahraman asker tepesine yağan ateş altında Rabbine sığınmış, düşmanın daha da yaklaşmasını ve atış mesafesi içine girmesini bekliyordu. Bir İngiliz yüzbaşı hatıra defterine şunları yazıyordu. Ateş hızımız onları şaşırtmış olmalıydı. Bir insanın çevresine dakikada 1500 kilo mermi yağması epey sinir bozucu olmalı. Ancak asıl sinirleri bozulanlar bütün silah ve cephane üstünlüğüne rağmen İngiliz-Fransız cephesi oldu. Çünkü yerle bir ettikleri ve artık canlı hiç kimse kalmamıştır sandıkları yerlere yaklaşınca hiç ummadıkları bir ateşle karşılaştılar. Çok şaşırdılar. Çünkü öylesine bir ateş altında siperini terk etmemek İngilizlere göre imkansızdı. Bu cesaret ve şecaat ancak hakiki bir imandan kaynaklanabilirdi. Ve gerçekten de öyleydi. Amiral Robek Fransız gemilerini geri çekip İngiliz gemileri ileri sürmek istedi. Tam bu manevra yapılırken bir zırhlı müthiş bir patlamayla sarsıldı. Bu patlamayla birlikte içindeki haçlı kinini temsil eden kapkara bir duman göğe doğru yükseldi. Ve sadece
2 dakika içinde bu ihtişamlı gemi yan yattı. Kaptan da dahil olmak üzere 639 denizci Çanakkale Boğazı'na gömülüverdi. Saatler 17.30 olduğunda 3 önemli zırhlı savaş dışı kalmıştı. Saat 18'e geldiğinde Fransızların zırhlısı da Çanakkale'nin sularına gömüldü. Bu zırhlıyı isabetli atışıyla vuran Cideli Mahmut Çavuş 2 ayağını da kaybetmişti. Sargı yerinde tedavisi yapılırken zırhlının batmakta olduğunu haber aldı. "Hemen beni top başına götürün," diye haykırdı. Mahmut Çavuş'u sedye üzerinde top başına götürdüler. Düşman zırhlısının batışını seyretti. Sonra da görevini hakkıyla yapmanın gönül huzuru içinde gözlerini bu aleme kapatıp ebedi aleme açtı.